Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem tadıyla hem de görüntüsüyle muhteşem bir lezzet Özbek pilavı tarifim var. Sizler için orijinal tarifini paylaşacağım. Hepinizin beğenisini kazanacağı bu muhteşem lezzete geçelim. Bunun için gerekli malzemelerimiz hazır. Benim 600 gram etim var. 2 büyükbaş soğanım var. 2 baş sarımsağım var ve 4 adet havuç ve 3 su bardağı özellikle bu şekilde pilavlık pirinç olması gerekiyor. Pilavımız için ilk olarak etler geniş bir tencereye alınır ve kapağı kapatılıp suyunu iyice süzüp çekinceye kadar bekleteceğim. Bu sırada pirinçlerimizi tabağıma aldım. 3 su bardağı pirincin üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip üzerine de sıcak su ilave edip iyice nişastasını bırakıncaya kadar bu şekilde 20 dakika boyunca bekleteceğim. Evet, pilavımız için en önemli malzemelerden soğanımızı ince bir şekilde jülyen olarak doğruyorum. Bütün soğanlarımı bu şekilde doğradım. Şimdi bir tabağıma alacağım soğanlarımı ve daha sonra havuçlarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Ben 4 adet havuç kullandım. Sizler isterseniz daha da fazla kullanabilirsiniz. Havuçlarımı da yine aynı şekilde ince uzun dilimler halinde havuçları ince bir şekilde doğradım. Evet, sarımsaklarımızı da üzerindeki ince olan kabuğunu soyuyorum. Tabi hepsini soymuyoruz. Sadece en üstteki tabakaları soyuyoruz. Bu şekilde sarımsağımızın daha kolay bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Ve tabii ki uç kısmını da biraz kesmeniz gerekiyor. Evet, bu sırada etlerim iyice suyunu çekti. İyice pişti sayılır. Şimdi üzerine 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum. Bu sıvı yağda etleri biraz kavuracağım. Etler bu şekilde kavrulması gerekiyor. Şimdi üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanlarım da iyice pembeleşinceye kadar bu şekilde kavuracağım. Rengi dönen soğanların üzerine şimdi havuçları ilave ediyorum. Havuçlarla birlikte biraz evet, sarımsakları da ilave ediyorum. Daha lezzetli olması için biraz havuç ve etle birlikte kavuruyorum ve kapağını kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi bakın havuçlar biraz yumuşadı. Aynı şekilde et, soğan iyice bütünleşip güzel bir lezzet oluştu. Şimdi üzerine geçinceye kadar, çok fazla değil. Bakın suyu gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine hafif geçinceye kadar su ilave ettim. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave edeceğim. Bu şekilde hafif karıştırıp kapağımı kapatacağım. Ve kapağı kapattıktan sonra bir 15 dakika kadar pişiriyorum. Evet, 15 dakika pişen, bakın etlerimiz bu şekilde oldu. Gayet güzel kavruldu. Ben pirincimi iyice süzmüştüm. Bakın üzerine ilave ediyorum.
Evet, pilavımı tencerenin her tarafını gelecek şekilde yaydım ve üzerine hafif geçecek kadar sıcak suyumu ilave ediyorum. Çok fazla su dökmemek gerekiyor, yoksa pilavımız lapa şeklinde olur. Ben bakın pilavın hafif şöyle bir parmak geçecek kadar su ilave edeceğim. Bu kadar su pilavımız için yeterli olacaktır. Pilavımın daha da lezzetli olması için şimdi üzerine biraz tereyağı ilave edeceğim. Tereyağını sizler arzuya bağlı olarak eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben 2 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Evet, şimdi kapağını kapatıp önce yüksek ateşte suyumuz iyice kaynayıncaya kadar bekletiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi suyumuz bu şekilde kaynamaya başladı. Şimdi tekrardan suyu iyice içine çekmesi için en kısık ayarı aldım ve bir kaşık ile bakın küçük delikler açıyorum. Bu işlem suyun en dibe kadar rahatlıkla gitmesini ve pilavımızın aşağı kısmındaki pilavın da iyice pişmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde kapağını kapatıyorum ve en kısık ateşte iyice suyu çekinceye kadar bekleyeceğim. Evet, bakın pilavım gayet güzel suyunu içine çekti. Üstten de göründüğü gibi gayet tane tane ve pişti artık. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum ve bu şekilde bir yarım saat dinlendireceğim. Evet, yarım saat dinlenen pilavımı şimdi sizler için servis tabağına alıyorum. Ben ters çevirerek bu işlemi yapacağım. Görüntü olarak daha güzel gözüküyor bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel ve lezzetli gözüküyor. Bakın içerisindeki pilavım gayet güzel, tane tane, etler de gayet güzel piştiler. Size kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi kesinlikle pilavlarda lapa olmadı. Bu lezzet gerçekten çok güzel, muhteşem oluyor. Biz ailecek bu pilavı çok beğeniyoruz ve sürekli yaptığım bir tarif. İsterseniz size etin nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. Kesinlikle et içinde çiğ kalmadı. Gayet güzel bir şekilde pişti. Evet, bakın şimdi etimin kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel pişti. Lokum gibi oldu diyebilirim. Evet, bu videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz hemen abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.